Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şerbetli tatlılar arasında benim de en çok sevdiğim ve severek yaptığım tam kıvamında tam ölçülü bir şekerpare tarifi hazırladım. Şerbetini tam olarak çeken, aynı zamanda içerisinde koyduğum iki malzemeyle de lezzeti ikiye katlanan çok güzel bir şekerpare tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz ve bunun için uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şekerimi döküyorum. Ardından üzerine 3,5 su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Şimdi de şerbetimin içerisine çeyrek limonun suyunu sıkıp sonrasında limonu da içerisine atarak şerbetimi ocağımın üzerine alıyorum. İlk aşamada ocağımızın altı harlı ateşte olsun. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağımı orta ayara getiriyorum ve bu şekilde 15 dakika kadar kaynatıyorum. Kaynamaya başlayınca da içerisindeki limonu çıkartabilirsiniz. Evet, 15 dakika boyunca kaynayan şerbetim böyle sarımtırak bir renk aldı. Üzerinde de böyle büyük büyük baloncuklar çıkmaya başladı. Şimdi ocaktan indiriyorum ve şerbetimi kenarda soğumaya bırakıyorum. Şimdi şekerpare tatlımın hamurunu hazırlayacağım. Öncesinde malzemelerimi bu şekilde hazırlamıştım. İlk olarak kasemin içerisine 100 gram kadar tereyağımı alıyorum. Ben bu tarifimde tereyağı kullandım. Sizler dilerseniz katı yağ da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağımı da içerisine döktükten sonra şimdi de içerisine bir çay bardağı da pudra şekerimi ilave ediyorum. Ardından bir tane yumurtayı da içerisine ekledikten sonra bu malzemeleri şöyle güzelce bir spatula ile karıştırarak eziyorum. Bu aşamada tatlınızın içerisine koyduğunuz tereyağı muhakkak yumuşak kıvamda olmalı. Ardından bir çay bardağı irmiğimi ve sonrasında bir çay bardağı da böyle çok ince dövülmüş un gibi olmuş fındığımı ilave ediyorum. Şekerpareye fındık çok yakışıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir dolu yemek kaşığı nişasta ve bir dolu yemek kaşığı da tahin ilave ediyorum. Ben şekerparenin içerisine tahini çok yakıştırıyorum. Sizler de eklediğinizde lezzetindeki farkı göreceksiniz. Şimdi tahinimi de ekledikten sonra içerisine bir paket kabartma tozumu ve şöyle bir çimcik de tuzumu ilave ediyorum ki tadı tuzu yerinde olsun. Şimdi de içerisine yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. İlk aşamada 2 su bardağı unu ilave ettim ve güzelce tatlı hamurumu yoğurmaya başladım. Şekerpare hamurunun yumuşak kıvamda olması gerekiyor. Bu yüzden sizler de mutlaka böyle yavaş yavaş ununuzu ekleyin. 2 su bardağı unu ekledikten sonra şöyle güzelce bir tatlı hamurumu yoğurdum ve sonrasında kıvamına göre içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar daha un ilave ettim. Tatlınızın hamuru sert kıvamlı olursa şeker vermeniz zor olacak. Tatlınız da sert olacaktır ve şerbetini çekmekte de zorlanacaktır. Şimdi güzelce tatlımı yoğurdum. Şöyle yakından da size kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde sıktığınızda toparlanıyorsa artık fazla yoğurmanıza gerek yok. Ben bugün tatlımı bu şekilde ince uzun olarak hazırladım. Sizler dilerseniz yuvarlak olarak da bu tatlıyı yapabilirsiniz. Şöyle bir parça kopardıktan sonra elimle sıkıyorum ve sonrasında avuç içimle de bu şekilde uzatıyorum. Dilerseniz böyle yassı oval bir şekilde verebilirsiniz. Bu arada hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için tepsinizi öncesinde yağlamanıza gerek yok. Evet, tüm tatlı hamuruma şekil verdim ve tepsime dizdikten sonra şimdi de üzerine bir tane yumurtanın sarısını fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Sizler şekerparede yumurta sevmiyorsanız eğer yuvarlak olarak şekil vererek ortasına da fındık batırarak bu şekilde de bu tarifi yapabilirsiniz. Yumurta sarısı sürdükten sonra da bu şekilde bir çatal yardımıyla tatlımın üzerine çizikler atıyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarda açalım ki ısınsın. Tatlılarımızı önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik alt üst fansız ayarda pişireceğiz.
Fırınızın orta rafında yaklaşık 35 dakikada üzeri ve altı çok güzel kızarınca artık tatlılarımızı fırından çıkaralım. Şekerpare tatlısı ne kadar çok güzel kızarırsa lezzeti de o kadar güzel olur. Bu yüzden sakın böyle kızarmadan fırından çıkarmayın. Bu arada şerbetimi de bu şekilde kenarda soğuttum. Böyle hafif koyu bir kıvamlı şerbetimiz olacak. Böyle su gibi bir şerbet hazırlamayalım. Şekerpare tatlımı fırından çıkarır çıkarmaz hemen soğuk şerbetle buluşturuyorum. Fırından çıkar çıkmaz hemen soğuk şerbetimi tatlılarım üzerine döküyorum ve her bir tatlının üzerine güzelce temas etmesini sağlıyorum. Bu şekilde şerbeti döktükten sonra kenarda tatlımın şerbetini çekmesi için bekletiyorum. Bu arada ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şekerpare tatlımızın hamuru yumuşak bir kıvamda olduğu için şerbetini de çok kısa sürede çekecek. Şöyle ara ara da tepsinin içerisinde biriken şerbeti bir kaşık yardımıyla bu şekilde tatlılarınızın üzerine gezdirirseniz hem üzeri hem altı çok güzel şerbeti çekmiş olacak. Benim şekerpare tatlım böyle 1 saat içerisinde tüm şerbeti çok güzel içine çekmişti. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Şerbetini çektikten sonra artık tatlımı şöyle biraz toz fıstıkla süsleyeceğim. Sizler dilerseniz Hindistan ceviziyle ya da dilerseniz kırılmış fındık içiyle de yine bu süslemeyi yapabilirsiniz. Ramazanda iftar sofralarınıza da çok yakışacak, çok da lezzetli, tam kıvamında, tam ölçülü bir şekerpare oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tatlımın içerisine koyduğum 1 yemek kaşığı tahin ve 1 çay bardağı fındıkla lezzeti 2'ye katlandı. Şöyle tatlımı servis tabağıma alarak da size yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Evet, şöyle bir tanesini çatalla keserek size içinin de ne kadar güzel şerbetini çektiğini göstermek istiyorum. Şekerpare tatlımın dışı böyle kıyır kıyır, içi de yumuşacık, ağızda eriyen çok güzel, çok da lezzetli bir şekerpare tatlısı oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.